Arkadaşlar merhaba. Bundan bir süre önce, yani yaklaşık 2 ay önce, bu dolabın yerinde bir evde kullanılmış kalmış ve bu sebepten bodrum kata indirilmiş eski bir mobilya vardı. O mobilyayı aldık, boyadık, düzenledik. İşte içerisinde reflektörle kapladık, aydınlatmasını, nemlendirmesini, havalandırmasını sağladık ve bir mikrodenetleyiciyle içerisindeki ortamı, işte sıcaklığını, nemini, havalandırmasını, hatta işte aydınlatma periyotlarını, gece ve gündüz farklı olmak üzere ısı ve nem oranlarını ayarlayacak şekilde bir mikrodenetleyecektik. Ve kendimize şahane bir kültür odası yaptık arkadaşlar. Çok akıllı, yani oldukça akıllı. Benden bile akıllı diyebilirim. Gayet güzel çalışıyor. Tabii bazı zorluklar oldu. Yaklaşık 2 ay, 2,5 ay falan sürdü arkadaşlar. O yüzden uzun dönem başka şeylere uğraşamadım, projelere uğraşamadım. Zaten fark etmişsinizdir, bir dönemde yeni video yayınlamıyorum. Çünkü haftada zaten sadece pazar gününe çalışabiliyorum bu konularda. Bir de bazen mesai saatlerinden sonra çalışabiliyorum. Bütün şeyimi buna ayırmıştım. Gerçi ben bunu sözüm olarak kışın başında başladım. Kışın da kullanacağız diye niyetlenmiştim ama artık kış sonuna geldik neredeyse. Şubat ayını bitirdik. Evet, bugün Mart, hatta 1 Mart gibi. Anca bitirdik arkadaşlar. Ama değdi. Gayet güzel oldu. Henüz daha şeyleri yerleştirmedim. Gördüğünüz gibi dolabın içerisinde, şimdi biraz daha yakından da göstereceğim. İşte 1, 2, 3, 4, 5 tane rafımız var. İçerisi reflektif malzemeyle kaplı. Havalandırma fanımız var. Arka tarafta işte ısıtıcımız var. İçeride nemlendiricimiz var. Daha sonra ihtiyacı göre belki bir alt ve üstünde farklı nemlendiriciler kullanabiliyorum. Ve işte kültürlerimizi koyuyoruz buraya. Tabii daha sonra bir de dediğimiz bir power LED var arkadaşlar, full spektrum. Daha sonra bir de içeriye cool white bir floresan ekleyeceğim. Çünkü bitkinin değişik periyotlarına göre, kültürlerin değişik periyotlarına değişik ışıklar daha faydalı olabiliyor. Yani işte germination, yani çimlendirme aşamasında bu ışık faydalıyken gelişim aşamasında beyaz ışık daha çok onun lüksü biraz daha yüksek etkili olabiliyor. Evet. Güzel bir cihaz oldu arkadaşlar. Güzel bir donanım oldu. Gayet güzel çalışıyor. Zaten ben ne zaman konuşsam illa ya kapı çalıyor, telefon çalıyor arkadaşlar. Nasıl yapılmış görmek ister misiniz? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaz ayları geride bıraktık. Artık yavaş yavaş kışa geliyoruz. Biz bütün çalışmalarımızda yaz aylarındaki konfordan biraz uzaklaşacağız. Yani 25 derece sıcaklık ve %75, %70, %75 bağlı nemli kalmamız artık biraz kolay değil. Aynı şekilde artık yeterli aydınlığı da sağlamamız pek kolay olacak. O yüzden arkadaşlar kendime bir kültür odası yapmaya karar verdim. Onun için de bu dolabı kullanacağım arkadaşlar. Bu dolabı birazdan hazırlayacağım, boyayacağım. İçerisine işte reflektörle de kaplayacağım. Cam raflarını koyacağım. Ya da aydınlatmasını, havalandırmasını sağlayacağım. Ondan sonra bunları kontrol edecek bir mikro işlemci ilave edeceğim ki içerideki hava sıcaklığını, oda sıcaklığını, bağlam nem oranını ve ışık olayını benim için kontrol etsin sürekli. 2 kısma ayıracağım dolabı. Bir tanesini karanlık oda yapacağım ki o karanlık tutulması gereken kültürler için olacak. Ama yine aynı ısı ve nem ve havalandırma şartı farklı şeyler ortamından yararlanacak.
Üst kısmına aydınlık yapacağım. Yani aydınlatabilir yapacağım çünkü belli periyotlar aydınlatıyor. İşte 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık gibi. Gerçi kültürlere göre değişebilir vardı ama genelde ben 16'ya 8 kullanıyorum. Bu dolaptan güzel bir kültür odası yapmayı umuyorum arkadaşlar. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız. Böylece siz de umuyorum ki size de fikir verir. Siz de kendi kültür odalarınızı bu tür dolaplardan, bir şeylerden yapabilirsiniz veya buna benzer materyallerden yapabilirsiniz. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar, kültür odamızı ısıtmak için bu zemin ısıtıcısını kullanacağım. Bunlar işte halı altlarını ısıtma için kullanılıyor. Başka amaçlarda da kullanılabiliyordur tahminim. Evet, arkadaşlar kültür odamızın aydınlatma elemanı bu olacak. Bir 100 wattlık bir koblet var. Tabi bunlar kobletler arkadaşlar çok fazla ısındığı için bir tane soğutucu bağladık. Bir tane CPU soğutucusu. O CPU soğutucusunu soğutmak için bir tane fan var üzerinde. 24 voltluk bir fan. Çünkü mikro denetleyici devre 24 volt giriş var. Oradan aynı zamanda buna da alacağım. Bir MOSFET veya transistör aracılığıyla. Şimdi bunun üstünde şurada gördüğünüz gibi bakın şurada bakayım. Evet. Şuraya bir tane NTC bağlı arkadaşlar. Yani bu şeyin sıcaklığını ölçüyor. Bu da gene mikro denetleyiciye gidiyor olacak şu kablo vasıtasıyla. Mikro denetleyici bunun da sıcaklığını kontrol ediyor olacak. Çok aşırı ısınma olursa da şeyi kapatacak veya fanı devreye alacak. Eğer fan hala çalıştığı halde sıcaklık varsa o zaman ışığı kapatacak arkadaşlar. Evet, oldukça bu yüksek ısı tabii yüksek ısı veriyor ama tabii aynı zamanda yüksek ışık veren bir aydınlatma elemanı. Şimdi bunu bir deneyelim. Önce bir fanımızı açalım. Şuradan güç kaynağımızdan buna bir enerji verelim. Evet. Fanımız çalıştı. Şimdi bunu da açalım. Evet. Bu dalgalanma arkadaşlar aslında yok tabii ki. Bunu siz kameradan dolayı böyle görüyorsunuz. Yani gerçekten çok güçlü bir ışığı var. Bu arkadaşlar full spektrum ışıklar, yani full spektrum ledler, bu bir bitki geliştirme ledi. Oldukça arkadaşlar, bitkilerin gelişmesi açısından oldukça faydalı. Normal kültür odalarında de kullanılıyor. Ağırlıklı olarak gerçi floresan kullanılıyor ama bu floresandan biraz daha etkili arkadaşlar. Şimdi dolabın içerisine, kültür odası olacak olan dolabın içerisine şu gördüğünüz malzemeyle kaplıyorum arkadaşlar. Ve reflektif bir malzeme, ışığı oldukça yansıtıyor. Isıtıcımızı arkadaşlar şimdi bunun üstünü de kaplayacağım. Isıtıcı arkada kalacak. Tabii bu tarafları da kaplayacağım. Kaplama bittikten sonra en son fanlar ve mikro işlemcinin instalasyonuna sıra gelecek arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ledimizin armatürü de bu olacak. 120 derecelik bir lens kullanmaya karar verdim. Böylece dolabın yan taraflarına daha fazla ışık gelmesini planlıyorum. Evet. Fanımızı taktık. Gayet güzel oldu. Yalnız kablonun çıkışı yukarıdaydı, şuradaydı arkadaşlar. Ben de hemen yakın olsun diye çok dikkat edip oradan taktım ama meğer ters olmuş, orası tersiymiş. Neyse, ters olsun, nazar payı arkadaşlar. Amblemi ters oldu ama olsun. Çalıştıralım bakalım. Gayet güzel tutuyor. Bakalım kapağı kapatalım bakalım. Gene aynı bu şey güçlü üfleyebiliyor mu? Evet, gene gayet güçlü sağının kapakların arasından havayı alıyor. Güzel. Gayet güzel. Fazla ses de yok gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar, kültür odası çalışmalarımız gayet güzel devam ediyor. Daha önce hatırlayacağınız üzere fanımızı taktık. İçerisinin bir kısmını kapladım. Bu sağ taraftan kablolar ve mikro işlemci ile ilgili bazı diğer elektrik vesaire geleceği için şimdi onu kaplamıyorum. Şöyle bir delik açtım arkadaşlar. Oraya da bu gördüğünüz LCD ekran gelecek. Mikro işlemciden gelen mikro işlemci LCD ekran üstünde bize içerideki sıcaklık, nem, aydınlatma durumu, var hatta fan sıcaklığı falan gibi bazı ek bilgiler verecek. Şu da ayrıca ledler koyacağım arkadaşlar. O ledlerde işte yeşil, mavi, kırmızı, beyaz, turuncu gibi onlar da içerideki durumu kısaca izah edecekler. İşte
Mavi ise içerisi soğuk demek olacak. Kırmızı ise sıcak demek olacak. Veya ısıtıcı devre demek olacak. Henüz onları tam planlamadım açıkçası ama planlayacağım. Evet arkadaşlar, kültür odamızın bu kapağına takacağımız gösterge panelinin şeması. Bu arkadaşlar merkezi mikrodenetleyiciden gelen bir flat kabloyla haberleşecek. Bunun üzerinde işte ledler olacak, gösterge LCD olacak. Yine kapaktan dış ortam sıcaklığını ölçen bir NTC elemanı olacak. İnfrared alıcı olacak ve gerekli bir de buzzer olacak arkadaşlar alarm vermesi için. Şimdi bu şeması arkadaşlar şurada şeyini de yaptım. Şimdi birazdan yolların bağlantılayıp baskı devresini hazırlayacağım. Ama sonuçta şöyle bir şey olacak. Şu gördüğünüz gibi şimdi bu ledler arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8 tane led var gösterge paneli üzerinde. Şu yeşil led olacak bu. Aslında burada hepsi kırmızı gözüküyor ama bu yeşil led büyük bir led bu. Her şeyin düzgün yolda gittiğini gösterecek. Şu kırmızı led kırmızı olacak ve alarm durumunu gösterecek. Yani içeride yoluna gitmeyen bir şeyler var. Ya soğuk ya sıcak, ya nem yok, ya havalandırma aşırı sıcak vesaire. Şurası arkadaşlar bu mavi olacak. İçerisinin olması gerekenden daha soğuk olduğunu gösterecek. Şu kırmızı led içerisinin aşırı sıcak olduğunu gösterecek. Şu ısıtma elemanının devrede olduğunu gösterecek. Aydınlatma elemanının devrede olduğunu gösterecek. Nemlendirme elemanının devrede olduğunu gösterecek. Ve şu da havalandırmanın devrede olduğunu gösterecek arkadaşlar. Şu da LCD panelimiz. Bunda da LCD üzerinden yine görsel olarak bu bilgiye erişebileceğiz. Şurası da arkadaşlar, burada tabii 3 boyutlu şeyin nesnesi çıkmamış ama burada da infrared alıcı var. Infrared alıcı uzaktan kumandayla bunun yönetimimizi sağlayacak. Şu arkasında arkadaşlar şunun bir tane buzzer var. O buzzer'da işte bir alarm durumunda sesli alarm vermesini sağlayacak. Bu arkadaşlar kapağımıza bunu bu şekilde takacağız. Evet, yani güzel bir şey olacak. Az kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Biraz uzun sürdü ama yani belki tahminlerimden. Çünkü çok fazla uğraşamadım. Uğraştığım zamanlarda birkaç defa portatifi bozup yapmak zorunda kaldım. Çünkü baskülerde problem oldu. Çünkü baskülleri malum şeyle basıyoruz. İşte ütüyle falan basıyoruz. O da pek sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Çünkü basit bir devre değil. Çok fazla yol var. Neyse bakalım. İnşallah bitireceğiz. Bu da bunu yapacağım şey. Bunun şurasının şöyle olmasının sebebi dolabın kapağını delik açarken arkadaşlar ön taraftan baktım, kendimce en güzel gören yere hemen gittim, kestim. Ve arkasında şey var, menteşe varmış, ona dikkat etmedim. O yüzden yine Allah'tan böyle kurtardık. Burası menteşeye denk geliyor, o yüzden burası böyle oldu. Evet arkadaşlar, bu da kültür odamızın beyni arkadaşlar. Şimdi kültür odamızın beyni olarak arkadaşlar bir tane Atmega 328P mikro denetleyici kullanıyorum. Bakın burada olması lazım ama. Evet, şu arkadaşlar. Atmega 328P. Şimdi
Tabii aslında bu Arduino arkadaşlar. Yani normalde ben kendim tabii yapmayı tercih ettim. Çünkü modüllerle uğraşmak istemedim. İşte yok gerçi zaman modülü, yok öyle modülü, yok vesaire. Hepsi parça parça. Prototip hazırlarken tabii o tuşu kullanmak ile bir ürün hazırlarken pek şey olmuyor, yani kullanışlı olmuyor. O yüzden doğrudan kendim tasarladım. Şimdi arkadaşlar bunda bir temel bir Arduino var. Arduino diyelim. Üzerinde real time clock yani saat elemanı var. Bir tane arkadaşlar 3 tane röle olacak devre üzerinde. Bu röleler bir tanesi şu havalandırmayı açıp kapatacak, şu ısıyı açıp kapatacak, şu aydınlatmayı açıp kapatacak. 2 tane de şurada MOSFET üzerinden gelen 24 voltluk çıkış olacak. Bunlardan bir tanesi nemlendirme elemanını, o 24 voltla çalışıyor çünkü. Onu açıp kapatacak. Bir tanesi de arkadaşlar soğutucu aydınlatma elemanının üstüne taktığımız 24 voltluk fanı açıp kapatacak. Yani işte ısındığı zaman onu çalıştıracak. Şu arkadaşlar NTC bu fan sıcaklığını ölçmek için. Ayrıca şurada nerede o? Evet. Bir tane nerede o? Evet. Bakayım. Nereye koymuşuz? Allah Allah. Ha şurada. Dolap içerisindeki nem ve sıcaklığı ölçen başka bir eleman var arkadaşlar. O da buradan doğrudan mikrodenetleyici üzerinden haberleşiyor. Bu ULE'leri kontrol etmek için de bir tane ULE 2003 transistör devresi kullanıyorum. Darlington çifti. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kendi üzerinde beslemesi de olacak. Şurada besleme modülü. Şimdi bunun devresi de şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Açık mı? Evet. Tasarımını yaptım. Baskı yollarını falan çizdim, hazırladım. Şu. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir devre. Nihai şekilde bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortada 60 MHz 328 var. Şurada 2 tane koydum arkadaşlar. Pin socket koydum. Çünkü ileride bu devreye başka şeyler ilave etmek istersem bu devreyi atmayacağım çöpe. Doğrudan bunun üstüne shield olarak ilave ek katmanlar ekleyerek bu devreyi geliştirebileceğim. İşte belki ileride wireless modülü eklerim, SMS modülü eklerim. Belki başka şeyler eklerim. Bilemiyorum şu anda. Sonuç olarak şemali de bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunun üstünde dolaptaki gösterge modülüyle haberleşen bir ara katman olacak, kablo katmanı olacak. O gidecek, dolap kapağı gidecek. Yani aslında 3 parça olacak. Bir tane gösterge, bir tane mikro işlemci, bir de mikro işlemcinin üstünde bir dolapla haberleşmesini, kapakla haberleşmesini sağlayan bir ara katman olacak. O aslında daha önce bir prototipi yaptım. O da şöyle bir şey, basit bir şey olacak arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi. Bu böyle bunun üstüne geçecek. Bu da kapağı gidecek. Evet. Evet. Hobi Botanik kültür odamızda artık ne diyeceğiz? Evet. Bir şey demeyelim. Evet. Hobi Botanik kültür odamızda böyle bir şey olacak arkadaşlar. Kültür odamızın denetleyicisi mi olacak? Aklına bir isim bulalım. Buna fiyakalı bir isim bulalım buna. Ne olsun ki acaba? İsmi. Neyse onu yapan adam buluruz herhalde. Evet. Bitiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bu devremizi tabii kendimiz tasarladık. Birleştirdik vesaire. Ama şimdi
İçinizde tabii bu tür herkes elektronik bilmek zorunda değil arkadaşlar. Ben nasıl yapacağım diye düşünüyor olursam bunu tabii siz tasarlamanız gerekmiyor arkadaşlar açıkçası. Bu temelde bir Arduino mikro denetleyiciden oluşuyor arkadaşlar. Arduino mikro denetleyici ve bazı işte çevre birimleri. Nedir çevre birimleri? Bir tane mikro denetleyicimiz lazım. İşte bunun gibi ikili, üçlü, dörtlü öyle modülleri var arkadaşlar. Yani bunları böyle işte parça parça yaptık. Bunları birbirine monte ederek de bu devreyi oluşturabilirdik. Efendim işte LCD'miz. Şu arkadaşlar şu işte nerede onun yeri? Bakın şuraya bunu takacağız. Bu içeride dolap içerisindeki işte sıcaklığı ve nemi ölçecek. Bu DHT20 denen bir eleman. Şimdi bunun arkadaşlar ben Arduino üzerinden şemasını vereceğim. Yani doğrudan böyle devlete sağlamanıza gerek kalmayacak. Bir tane Arduino Uno olabilir, Nano olabilir efendim. Arduino'nun pek çok şey var. Çünkü pahalı şeyler değil arkadaşlar. Bunun mesela bu 24 lira falan bir şey yani klon. Yani toplasanız 24 lira. İşte ne bileyim 3 tane 4 lira devresi alsanız 25 liradır. İşte LCD'si 25 lira. Zaman şeyi vesairesi ıvır zıvır. Yani toplam 150-200 lirayı bulmaz arkadaşlar. Yani kullanacağınız malzemelerin hepsi. İşte kablolar vesaire. Onları sonuçta bir kutunun içine şey yapıp yine aynı fonksiyonu elde edecek, aynı görevi sağlayacak sistemi oluşturabilirsiniz. Yazılımı da paylaşacağım zaten. Yazılım işte işi tabii cihazları denetlemeleri aslında yazılım yönetiyor. Şimdi bu tabii çok uzun bir arkadaşlar. Bu çektiğim kaçıncı video açıkçası. Bunların çoğunu belki atacağım. Yayınlamayayım çünkü oturup sabah kadar seyretmeniz gerekiyor. Çünkü yani uzun zamanda uğraşıyorum arkadaşlar. Böyle hemen olmuyor. Hatta şöyle gösterebilirim. Bakın bu mesela daha önce yaptığım bir prototip arkadaşlar. İlk başta kendim işte doğrudan hadi işin kolayına kaçayım. Arduino Nano kullanayım diye Pro Mini kullanayım dedim. Yaptım çalıştırdım devreyi gerçi ama yandaşlara baktım şimdi rölesi yok. Bunu röleye bağlayacağım. Efendim işte gerçek zaman saati modülü o nerede? İşte bu da mesela gerçek zaman real time olarak işte bunu takacağım. Bunu oraya tak, röleyi buraya tak, şunu şuraya tak. Baktım yani hiç hoşuma gitmedi. Yani tamam çalışıyor ama o yüzden arkadaşlar tamamen sıfırdan hepsini yapmaya karar verdim. O yüzden şey oldu bunlar, ısınma şeydi oldu ama bu ısınmaya bayağı bir ısındım arkadaşlar. Bayağı bir zaman harcadım bunları ısınırken. Hatta biraz yandım bile diyebilirim yani. Evet. Tabii aslında sadece kalmadık arkadaşlar. Bakın bunu da yaptık aslında. Bu da çalışıyor. Bunda da şimdi aslında çalışıyor yani ama burada da kartta bir problem oldu arkadaşlar. Yani yollar falan kalktı. Biraz gördüğünüz gibi kötü bir lehim var arkasında. O yüzden şimdi bunu tekrar düzelteceğime dedim hadi bu sefer şeyi de yapayım. Biraz daha geliştireyim. O yüzden tasarımı tekrar değiştirdim. Belki bunu da 10 defa daha değiştiririm belki. Sonuç olarak eğleniyoruz arkadaşlar kendi işimiz aramızda. Evet. Başka? Evet. Bugünlük yeter.
bugün gidelim, yarın gidelim, devam edelim. Arkadaşlar, mikro denetleyicimizin devresi son şeklini aldı. Şimdi artık bunu bastıracağız. Baskı devresini çıkartacağız. Şöyle bir devre oldu arkadaşlar. Daha önce göstermiştim gerçi. Şimdi bunu arkadaşlar lazer yazıcıdan yazdıracağız. Sonra onu bakır levha üzerine toner transferiyle ısıyla, yani ütüyle açıkçası, yani ütüyü çünkü basınca toner, oradaki toner şeye çıkacak, onu göreceğiz beraber. Isı transferiyle toneri vaskül devre üzerine transfer edeceğiz. Sonra asitler içerisinde eriteceğiz ve vaskül devreyi elde etmiş olacağız. Önce şunu bir yazdıralım. Evet. Evet. Şimdi onu güzelce keseceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bakır levha üzerine koyup ütüyle bu tonerin levha üzerine çıkmasını sağlayacağız. Evet, baskılı devreyi buna çıkartacağız arkadaşlar. Bu bakır plakaya. Ölçüleri ona uygun olarak kestim. Ama onu transfer işlemi yapmadan önce bunu iyice arkadaşlar temizlememiz gerekiyor. Yüzeyindeki işte olası yağ katmanları vesaire, fazlalıklar, yükseklikler falan vesaire, onları arındırmamız gerekiyor. Bunun ismi ne bilmiyorum açıkçası. İşte alüminyum bir şey ama alüminyum bulaşık teli, evet hatırladım. Bulaşık teli. Bulaşık teli değil arkadaşlar. Böyle nazikçe sürterek yüzeyini temizliyoruz. Bu döktüğüm şey aseton arkadaşlar. Siz başka ne kullanırsınız? Alkol de olabilir. Evet, devremiz transfer hazır. Boğdumuz diyelim. Evet, boyut tam. Şimdi bunu işleme başladıktan sonra artık bunu kaydırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu sefer yollar birbirine girecektir. O yüzden, ama ütüyü basınca şöyle bir güzelliği var. Toner zaten hemen tutunmaya başlıyor. Ama bir müddet böyle üstünde hareket yapmamaya özen göstermek gerekiyor. Yollar bakayım bir tam olsun. Dışarıda kalan bir şey olmasın. Evet, şu an tam oturmuş vaziyette. Ütümüz ısındı.
Şimdi bu taraf tutulmuştur. Şimdi yavaşça bu tarafı kaldırıp, evet yapışmış orası. Şuraya koyalım. Evet, yaklaşık 10 dakikalık ütünün sıcağı altında baskılı devreyle cebelleşiyoruz arkadaşlar. Ama sanırım yeterli. Ütünün dışını çıkartalım. Şimdi bu oldukça sıcak tabi. Bunu önce biraz soğuması için bekleyeceğiz. Evet, plakaları baskılı devre arkadaşlar. Bu da kapaktaki gösterge panelinin baskılı devresi arkadaşlar. Bunları şimdi bastıktan sonra soğuduktan sonra suyun içinde beklettim. Şimdi böylece su basılı olan kağıt şişip dağılacak ama baskılı devre tonerler bakır plaka üstünde kalacak. Evet, devremiz hazır. Şimdi mikroskop altında son bir kontrol yapacağım. Kopuk yollar falan var mı diye. Ondan sonra eritebiliriz arkadaşlar. Evet, gayet güzel gözüküyor. Bunun için zeytinyağı var arkadaşlar. Şimdi zeytinyağı ve kulak çöpü vasıtasıyla yolların arasında kalan kağıtlığı temizleyeceğim arkadaşlar. Evet, yolların bilhassa ince olan kısımlarında bazı birleşmeler var. Onları düzeltmemiz gerekiyor. Mesela şurası gibi bakın. Böyle birleşmiş. Bunu kontrol etmezsek çift devre çalışmayacak. Evet arkadaşlar, gayet güzel gözüküyor. Bunu eritmeye başlayabiliriz.